Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır bayram yaklaşırken misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir baklava tarifim var. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü çok önemli püf noktaları var. Onlara dikkat eder ve uyarsanız siz de çıtır çıtır baklavalar yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi her katı ayrı ayrı kızarmış, asla hamurlaşmayan çıtır çıtır bir baklava hazırladım. Lafı fazla uzatmadan yapılışına geçelim. Yoğurma kabımıza bir tane yumurta, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, bir çay bardağı su, bir çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı süt ekleyerek homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz. Bir fiske tuz ekliyoruz. 2 çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. Kabartma tozunun üzerine bir tatlı kaşığı sirke ekliyoruz. Ben elma sirkesi kullandım ama siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 50 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekliyoruz. Daha sonra yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Ben her zaman börek hamurunu, baklava hamurunu ve mantı hamurunu iki aşamalı yoğuruyorum. Böylece hamur daha güzel yoğrulmuş ve pürüzsüz bir hale gelmiş oluyor. Size de o şekilde tavsiye ederim. Yaklaşık 4,5-5 bardağa yakın un kullandım. Tabii siz kontrollü ekleyin. 4 bardaktan sonrasını kontrollü ekleyin. Güzel ele yapışmayan bir kıvamda yoğurmanız gerekiyor. Vermiş olduğum bu malzeme listesiyle büyük bir davul fırın tepsisiyle baklava oluyor. Ama siz normal fırın tepsisiyle yapmak istiyorsanız hamurunuz biraz artacaktır. Onu da istediğiniz şekilde başka bir tatlı yapabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir poşet geçirip bir 15-20 dakika dinlendiriyoruz ve tekrar yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi yoğurduktan sonra oldukça pürüzsüz bir kıvama gelecek. Ben iki çeşit tatlı yapacağım için baklavamı borcamda hazırladım. Eğer normal fırın tepsisinde yapacaksanız bezelerinizi bir ceviz büyüklüğünde almanız gerekiyor. Bunlar normal fırın tepsisi için, bunlar da borcam için. Ben büyük boy borcam için 30 tane beze kullandım. Siz 40 tane göreceksiniz ama onun 10 tanesini başka bir tatlı yapmak için ayırdım. Evet, bu hamurum da arttı. Onu dediğim gibi başka bir tatlıda kullanacağım. Şimdi size başka bir püf noktası vereyim. O da bezelerin arasına koyacağınız nişastanın içine bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekleyin. Bu hem pişerken daha çok kabarmalarını ve her katın ayrılmasını sağlayacak. Şimdi iki çeşit açma göstereyim. Biri pratik elle hemen bastırarak açıp aralarına birer tutam nişasta koyarak 10 taneyi üst üste koyuyoruz. Ya da gene her bezeyi merdane ile küçük bir çay tabağı büyüklüğünde açıp gene aralarına bolca nişasta koyarak kapaklı bir kabın içinde dinlendirmeye bırakıyoruz. Bunları da tek tek merdane ile açtım. Bana ilk yaptığım daha kolay geliyor. Hemen elimle bastırıp aralarına nişasta koyarak üst üste koyuyorum.
Evet, burada 4 tane onarlı grup var ama onun bir tanesini başka bir tatlı için hazırladım. Şimdi ilk açmaya başladığımız zaman bolca nişasta döküyoruz. Ve ilk önce merdane ile, daha sonra oklava ile açabildiğiniz kadar ince açın. Hiç korkmayın, yırtılsa da önemli değil. Zaten serilirken onlar hep kaybolacaktır. Gördüğünüz gibi zaten bol nişastalı. Bu hamur açtıkça açılıyor. Evet, borcamdan bayağı büyük oldu. Şimdi 30'lu onar grup yaptık ama normalde serdikten sonra 60 kata yakın olacak. Çünkü kenarlardan bayağı bir kalacak hamur. Onları da sereceğiz. Şu en altı çok böyle büzerek koysanız önemli değil. Zaten altta kalacağı için hiçbir sorun olmaz. Evet, o kenarlardaki parçaları da güzelce üzerine yerleştiriyoruz. İstediğimiz miktarda üzerine ceviz, fındık, fıstık ne arzu ederseniz serpiyoruz. İkinci yufkayı da aynı şekilde açıyoruz. Bu hamuru ne kadar fazla dinlendirirseniz açarken o kadar rahat açarsınız. Benim vaktim yoktu, o yüzden çok fazla dinlendiremedim. Dinlenmemiş hamuru da nasıl anlarsınız? Açtığınız zaman eğer kenarlardan içeriye doğru katlanıyorsa hamurunuz yeterince dinlenmemiş demektir. O etapta biraz daha bekletebilirsiniz. Ama iyice güzelce dinlenmiş hamur çok rahatlıkla açılır. Tatlı yapmayı gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Hele bu 10 katı, 5 katı üst üste açmak oldukça kolay. Önemli olan aralarını güzelce nişastalamış olmanız. Ve tabii ki en önemli püf noktası pişirmesi. Yani hangi hamur tarifiyle yaparsanız yapın, en önemli püf noktası baklavayı pişirmektir. Uzun sürede ve düşük ayarda pişirmek gerekir. Evet, ikinci katı da kestikten sonra üzerine kenar parçalarını yerleştirip tekrar ceviz serpiyoruz. Ben bütün tatlılarımı eğer büyük tepsi yapacaksam, normal fırın tepsisi yapacaksam yaklaşık 1,5 saate yakın pişiriyorum. Ama nasıl pişiriyorum? 15 dakika 160 derecede pişirip daha sonra fırını kapatıp ağzını hiç açmadan 10 dakika içinde bekletiyorum. Bu esnada içinin her katı o sıcaklıkla pişmiş oluyor. Yani beyaz olmuyor, hamurlaşma kesinlikle olmuyor. Evet, en üst katı kestikten sonra onu ayırıyoruz ve kenar parçaları serip onun üzerine tekrar ceviz serpeceğiz. Şu anda 50 kat sermiş olduk. Borcamda yapacaksanız da yaklaşık 45 dakika 160 derecede 10 dakika açıp 10 dakika fırını kapatıp ağzını hiç açmadan pişirebilirsiniz. Evet, şöyle kalınlığını göstereyim size. 2 milim kadar olmuşsa tamamdır. Şimdi klasik baklava kesme şeklini de göstereyim. Şimdi ortadan böldük, sonra çaprazdan böldük. Onları da hepsini ortadan böldük.
Evet, şaşırmamanız için kesmeniz gereken yerleri gösteriyorum. O çizgiyi takip edeceksiniz aşağıya kadar. Orta çizgiyi. Evet, onu tam üçgeni ortadan kesiyoruz. Ortadan kestiğimizi yanlarından aşağıya doğru kesiyoruz. Bunlar dik kestiğimiz kısım. Şimdi yandaki kalan çizgiye göre de diğer parçaları kesiyoruz. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Çünkü herkes kesemez bunu, şaşırırlar. Ama inşallah bu videoyla siz de rahatlıkla kesebilirsiniz. Burayı özellikle çok hızlandırmak istemedim ki hiçbir detayını kaçırmayın. Mutlaka bıçağınız keskin olsun ve en dibe kadar kesilmiş olsun. Evet, şimdi üzerine dökeceğimiz yağı hazırlıyoruz. 150 grama yakın tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağ sos tenceresine koyup güzelce kaynatıyoruz ve üzerindeki bu köpüğü mutlaka alın arkadaşlar. Çünkü o daha sonra piştikten sonra siyah bir tabaka bırakıyor ve hoş olmuyor. Tatlının her tarafına gelecek şekilde güzelce yağını döküyoruz. Ve fırına veriyoruz. İlk etapta 180 derece, daha sonra 160 dereceye düşürüp az önce bahsettiğim gibi kızartıyoruz. Şerbet içinde 4 su bardağı toz şeker ve 5,5 su bardağı suyu tencereye alıyoruz. Ve üzerine şöyle küçük 2 parça limon tuzu ekleyip bir tutam da bir fiske de tuz ekliyoruz. Limon tuzu da bir püf noktasıdır. Asla şekerleme olmaz. Yani şekerlenmez tatlınız. Ve bir parça da limon koyup kaynayıncaya kadar harlı ateşte, daha sonra normal çok az kısıp 20-25 dakika kaynatıyoruz. Tatlının olduğunu nasıl anlarsınız? Şöyle iki parmağınızın arasına aldığınız zaman saydamlaşmışsa olmuştur. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde tırnağınızın üzerine koyduğunuzda eğer dağılmadan duruyorsa o zaman da tatlınız olmuş demektir. Evet, ara katlarını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim size. Hepsi tek tek kızarmış çok güzel bir şekilde. Evet, benim tatlım soğuk, şerbetim ılıktı, yani sıcağa yakın ılıktı. Zaten öyle olması gerekiyor. Bu hamurla yapılan, bu tarifle yapılan tatlının birinin sıcak, birinin soğuk olması gerekiyor. Güzelce her tarafına gelecek şekilde tatlımızı döküyoruz ve çekmesini bekliyoruz. Asla yumuşamayan ve şekerlenmeyen bir tarif. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Ben şimdiden bayramınızı kutluyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.